Bu fotoğrafı hepimiz biliriz. Modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk, halkın arasında denizin tadını çıkarıyor. Peki, hiç düşündünüz mü? 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu. Neden tek bir padişahın bile böyle bir fotoğrafı yok? Onlar suyu sevmiyor muydu? Yoksa denize girmekten mi korkuyorlardı? Cevap, bunların hiçbiri değil. Cevap, bambaşka bir dünyada ve bakış açısında gizli. 19. yüzyıla kadar deniz, bugünkü gibi bir keyif ve tatil yeri değildi. Deniz, ticaret demekti, savaş demekti, fetih demekti. Kısacası deniz, bir iş sahasıydı. Hatta o kadar ki, ömrü denizde geçen gemicilerin çoğu yüzme bile bilmezdi. Hadi çeşmeye akalım, kumsala yayılayım diye bir düşünce. O dönem insanı için bir hayalden bile ibaret değildi. Şimdi bir de madalyonun diğer yüzüne bakalım. Padişah olmak ne demekti? Padişah sadece bir yönetici değil, aynı zamanda halifeydi, ulaşılmazdı, gizemliydi ve en önemlisi her an korunması gerekendi. Onu denizin ortasında, halkın gözü önünde savunmasız bir şekilde hayal edin, bu o dönemin güvenlik anlayışıyla imkansızdı. Padişahın heybeti ve mahremiyeti her şeyden önce gelirdi. Ve bir de o dönemin modası var. Bugün bizim için sağlık ve zenginlik göstergesi olan bronz ten, o zamanlar tam tersiydi. Bronz ten, güneşin altında çalışmak zorunda kalan işçi ve köylü sınıfına aitti. Asalet ise beyaz tenle ölçülürdü. Asiller, güneşten korunmak için şemsiyelerle gezerdi. Yani bir padişahın güneşlenip bronzlaşması düşünülecek son şeydi. Peki, kimse mi suya girmiyordu? Elbette giriyordu. Ama onun da bir usulü vardı. İşte bu gördüğünüz yapılar deniz hamamlarıydı. Sahilden biraz açıkta, etrafı tahtalarla çevrili, dışarıdan görünmesi imkansız özel havuzlar. Kadın ve erkekler için ayrı olan bu hamamlar, dönemin hem güvenlik hem de mahremiyet ihtiyacını karşılıyordu. Elbette istisnalar da vardı. Tarihçiler, Genç Osman'ın usta bir yüzücü olduğunu, II. Abdülhamid'in de sarayından gizlice denize girdiğini yazar. Ama bu, modern anlamda bir hobi veya spor değil, kişisel bir alışkanlıktı. Atatürk'ün bu pozu ise, işte tüm bu eski dünyanın bittiğinin ilanıydı. Artık ulaşılmaz bir padişah yoktu. Halkıyla birlikte olan, modern yaşamı benimseyen bir lider vardı. Yani mesele, birinin denizi sevip diğerinin sevmemesi değil, mesele, iki farklı çağın, iki farklı dünyanın ve iki farklı liderlik anlayışının yansımasıydı.